Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda ülkemizde en çok satan aralık yani 15.000 ile 20.000 bandındaki en iyi telefonları inceleyeceğiz. Her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. Bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aslında bu aralıkta çok fazla telefon var ama önerdiğim cihazlar sadece 5 tane diyebilirim. Bu telefonların hepsinin detaylı incelemeleri de kanalda var. Onları da cihazları anlatırken kartlara koyacağım veya bu videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Ve sizce bu serinin devamı daha yüksek bütçeler içinde gelsin mi? Gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ayrıca bu serinin daha uygun fiyatlı olan versiyonlarını da yapmıştım. Onlara da kanaldan bakabilirsin. Şimdi listenin en ucuz telefonuyla başlayalım. Burada Poco X6'yı görüyoruz. Bence tasarımsal açıdan X6 Pro'dan da daha şık ve daha sade bir tasarımla beraberiz. Arka kapakta kullanılan mat yüzeyin X6 Pro'ya oranla daha az parmak izi bıraktığında rahatlıkla söyleyebilirim. Ve X6 Pro'ya oranla da daha hafif bir telefonla beraberiz. 7.9 mm kalınlık, 181 gramlık ağırlığıyla da tek elle kullansak da elimizi çok yoracak bir telefon değil. 6.67 inçlik Full AMOLED X6 Pro'da olan ekran burada da kullanılmış. 120 Hz Full HD Plus ve 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ve X6'nın ekran kısmındaki en önemli artısı aynen X6 Pro'da olduğu gibi 1800 nitlik maksimum parlaklığı. Orta segmentin en güncel işlemcilerinden Snapdragon 7S Gen 2'yi görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM eşlik ediyor ve 256 GB depolamanın da UFS 2.2 ile geldiğini söyleyeyim. Kamera kısmında da arka tarafta üçlü kamerayı görüyoruz. 64 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve arka kamerayla da 4K 30 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5100 mAh batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Hoparlör tarafında da Dolby Atmos stereo hoparlörlere yer verilmiş. İkinci sırada özellikle malzeme kalitesi ve kamera performansıyla öne çıkan, benim de bu fiyat bandında en beğendiğim cihazlardan Galaxy A55'i görüyoruz. Tasarımda Galaxy A54 ile yakın olsa da önemli farklar var. Malzeme kalitesi ciddi anlamda artmış durumda. Galaxy A55 alüminyum çerçeveler ve Corning Gorilla Glass Victus'la korunan cam bir arka kapakla geliyor. Daha köşeli net tasarımıyla da elde tutması daha kolay bir cihaz olmuş. 8.2 mm kalınlık, 213 gramlık ağırlığıyla çok kalın değil ancak metal kasadan dolayı biraz ağır bir cihaz olduğunu da belirtmem gerekiyor. Renk seçenekleri de A54'e oranla daha canlı diyebilirim ve gerçekten tasarımsal açıdan baktığımda orta segmentte premium hissiyatı veren en iyi telefonlardan biri. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 390 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojiler de bu ekranda var ve 1000 nit maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Burada Exynos 1480'i görüyoruz ve bu işlemcinin A54'e oranla en büyük artısı GPU tarafında. Burada AMD'nin geliştirdiği X-Clips 530 GPU'yu görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kamerada 5 megapiksellik makro çekim kamerası. 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Yazılım deneyimi, arayüz performansı ve güncelleme desteğiyle orta segmentin en uzun ömürlü telefonu diyebilirim. Üçüncü sırada 20.006 performans olarak hiçbir rakibi olmayan Poco X6 Pro'yu görüyoruz. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde ayrışıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık ve 198 gramlık ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.7 inç Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 ppi'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.300.000'i görebiliyorken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performans anlamında rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en üst ayarlar 60 FPS rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor. Kamera kısmında
64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 4K 30 FPS'te de videolarda hem iyiyiz hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını da söyleyeyim. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde adeta yağ gibi akıyor. Oldukça akıcı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli hoparlörleri görüyoruz. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. 4. sırada kamerası, performansı ve ekran kalitesiyle bu fiyat bandında en dengeli telefon. 2. nesil 2024 versiyon S21FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş. 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede. 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve 2. nesil S21FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel, ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. Son sırada şu anda ülkemize yeni gelen 8 GB RAM 256 GB'lık versiyonuyla fiyat performans yönünde en mantıklı cihazlardan Honor 200'ü görüyoruz. Tasarımsal olarak gayet şık ve boyutuna oranla ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.7 inç AMOLED Full HD Plus, 6.7 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük 435 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, DCI-P3 renk uzayı ve HDR desteğiyle birlikte geliyor ve bu ekran 4000 nit maksimum parlaklığıyla diğer rakiplerinden ayrışıyor. Donanımda Snapdragon 7 Gen 3'ü görürken 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile birlikte geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda da 60 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.9 diyaframa sahip. Ana kameramız 50 megapiksel f1.9 ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 50 megapiksellik telefoto kamerası. Ön tarafta da yine 50 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Video kısmında 4K 30 FPS OIS ile beraber güzel videolar çekebiliyoruz. 5200 mAh batarya ve 100 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 14 ve MagicOS 8.0 ile gelirken maalesef suya ve tuza karşı herhangi bir dayanıklılığı yok. Dostlar, şimdi son olarak favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem 15.000 bandında, benim için batarya ve ekran kalitesi birinci öncelikse Poco X6 gayet mantıklı. Bütçem biraz daha yüksek. Ben telefonu uzun yıllar kullanacağım. Kamerası iyi olsun. Batarya beni gün içinde hiçbir şekilde yarı yolda bırakmasın ve uygun fiyatlı bir telefona rağmen kaliteli premium kasasıyla Galaxy A55 iyi bir seçenekken, eğer benim için birinci odak performans ve ekran kalitesi ise bu noktada tartışmasız X6 Pro'yu alırdım. Snapdragon 888 ve 4K 60 FPS OIS destekli kamerasıyla ikinci nesil S21FE bu fiyatlarda en dengeli telefonlardan diyebilirim. Ama tasarım, ekran kalitesi, kameranın fotoğraf tarafı ve batarya performansı olarak bu fiyatlarda alabileceğim en iyi cihazı istiyorsam da Honor 200 en mantıklı tercih. Şu anda 8 GB RAM'li modeli de 17.000 bandında bulunabiliyor. Bu fiyatlarla fiyat performans olarak da en mantıklı telefonların başında geliyor. Ve listeye de genel anlamıyla baktığımda 15.000'den 20.000'e kadar bu
piyasada alınabilecek en iyi telefonlar bunlardı. Bu cihazlar dışında bütçeniz bu aralıktaysa bence başka bir telefona da bakmayın. Her anlamda en iyilerden bahsettim. Bu telefonların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Serinin devamı da size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.